Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelimiz var arkadaşlar. Tam yaz aylarına uygun harika bir modelimiz var. Evet, modelimizi hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Hep birlikte bu güzel modeli çalışalım bugün. Evet arkadaşlar, bakın, her yönüyle harika görünen, yapılışı da bir o kadar kolay arkadaşlar. Yazın istediğimiz her şeye uygulayabileceğimiz yelek, omuzumuza atmak için bir şal veya salaş bir ceket olarak yapabileceğimiz harika bir modelimiz var. Dilersek bebeklerimize yelek veya hırka da yapabiliriz, yazlık üzerine geçirebileceğimiz. Evet, hemen modelimizin arka tarafında da bakalım arkadaşlar. Arka yüzünden de görüntüsü bu şekilde. Evet arkadaşlar, hazırsanız hep birlikte modelimizi başlayalım. Bu arada kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız da zilimize tıklamayı unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar ve arkadaşlarınızı da davet ederseniz çok sevinirim. Evet, ben çok az bir ilmek attım. Sadece modelimi kurmak için hemen bir tane düğüm atacağım. Daha sonrasında hep birlikte modelimizi yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, modelimin altına ben iki ters iki düz şeklinde lastik çalıştım. Siz dilediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Bence güzel durdu. Şimdi hemen ipim karşıda, ilk ilmeğimi de ördüm arkadaşlar. Kenara iki tane ters, iki tane düz şeklinde modelimi hemen lastiğimi hemen kurdum. Bir iki sıra yapacağım sadece. Daha sonrasında hemen modelimin kurulumuna geçeceğim. İki ters iki düz yapıyorum lastiğimi. Evet. Bu şekilde modelin lastiğimin ilk sırasını yaptım. Şimdi modelimin ikinci sırasını yapacağım. Devam ediyorum. Bir sıra daha lastik kurmak istiyorum. İki ters iki düz şeklinde lastiğimi kuruyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiği seçebilirsiniz. İstediğiniz yükseklikte yapabilirsiniz lastiği. Ben bunu beğendim. Bunun altında çok güzel durdu arkadaşlar, bakın. Sanki modelin kendiyle bir bütün gibi göründü. Dilediğinizi yapabilirsiniz. Evet. Şimdi hemen modelimize şu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimi boş olarak aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm arkadaşlar. Şişimin üzerine bir defa doladım. 3 tane ilmeğimi ayırdım. Ortadaki ilmeğimle sağ taraftaki ilmeğimi yer değiştirdim. Daha sonrasında üçünü birleştirip tek seferde çıkarttım. Evet, kenar olduğu için bir tane doladım. Ama ortadaki modelimde ikişer tane dolamam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kenarda iki defa dolarsak modelimizin ilmekleri çoğalacaktır. Yan tarafa doğru açılma yapacaktır. Hiç dolamasak da bu sefer modelle birleşecek ve daralma yapacaktır. Onun için kenarda birer tane şişimizin üzerine dolamamız gerek. Evet, yine 3 tane ilmeğimi ayırdım. Sağ taraftaki ile ortadakini yer değiştirdim. Ve 3 ilmeğimi iki şişimde ortak olarak birleştirip tek seferde çıkarttım. Bu arada ipim karşıda. Şişimin üzerine 2 defa doladım. Ve yine 3 tane ilmeğimi ayırdım. Ortadaki ilmeğimle sağ taraftaki ilmeğimi değiştirdim. Üçünü birleştirip tek seferde çıkarttım. Şişimin üzerine bu kenarda olduğu gibi yine bu kenarda da bir defa doluyorum arkadaşlar. Evet. Modelimizin ilk sırasını bu şekilde kurduk. Hemen arka yüzüne geldik. Modelimizin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz.
İlk ilmeğimi boşaldım. Yanındaki ilmeğimi ipim karşıda olacak şekilde düz olarak örüyorum. Şişin üzerine attığımı da yine düz olarak ördüm. Diğerini de düz olarak örüyorum. Burada şişimizin üzerine 2 defa doladık arkadaşlar, bakın. İpimiz karşıda, yine düz olarak ördük. Hemen onu çıkarttık. Daha sonrasında ikinci ilmeğimi buradan iç taraftan çıkartıp düz olarak örüyorum. Ortadaki ilmeğimi ördüm. İpimiz sürekli karşıda arkadaşlar, bunu unutmayalım. Yine o ilmeğimi düz olarak ördüm. Diğer ilmeğimi içeriden sanki şişimin üzerine ilmek atıyormuşum gibi kıvırarak düz olarak örüyorum. Diğer ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şişimin en kenardaki ilmeklerimin yanına şişimin üzerine bir defa doladığım ilmeğim var. Onu da düz olarak örüp sıramı tamamladım. Evet, modelimizin arka yüzü bu şekilde arkadaşlar. Ön yüzünden görüntüsü ise bu şekilde. Şimdi bütün ilmeklerimizi düz olarak örüp sıramızı çıkalım arkadaşlar. 1-2 ilmeğim kaldı ve sıramı düz olarak çıktım. Modelimin arka yüzündeyim. Hemen bütün ilmeklerimi ters olarak örüp bu sıramı da bu şekilde çıkacağım. Evet. Toplamda 4 sıra örmemiz gerekiyor arkadaşlar, yeni bir model kurmamız için. İlk ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Boşalarak aldım. Bu sıramı da düz olarak öreceğim arkadaşlar. İlk ilmeğimi boş olarak aldım. Diğer ilmeklerimi ise düz olarak örüp sıramı çıkacağım. Yeni bir model kurmak için 4. ve son sıramı da ördüm. Evet, bu şekilde bakın 1 2 3 4 sıra ters sayabiliyorum. Hemen şimdi modelimi yeniden kuracağım. Modelimin ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Şişimin üzerine bir defa doluyorum. Ortadaki ilmeğimi 3 tane ilmek ayırdım. Ortadaki ilmeğimi sağ taraftaki ilmeğimle yer değiştiriyorum. Üçünü 2 şişimde ortak olarak birleştirdim ve tek seferde çıkarttım. Şişimin üzerine 2 defa doladım. 3 tane ilmeğimi ayırdım. Ortadaki ilmeğimle sağ taraftaki ilmeğimi yer değiştirdim. Daha sonra üçünü birleştirdim ve düz olarak ördüm. Şişimin üzerine 2 defa doladım. 3 tane ilmeğimi tekrar yine ayırdım. Ortadaki ile sağdaki ilmeğimi yer değiştirdim. Tekrar bakın, tekrar göstereyim şöyle. Ortadaki ilmeği görüyoruz. İpimi arkaya alacağım. Ortadaki ilmeğimi sağ taraftaki ilmeğimle yer değiştiriyorum. Küçük bir saç örgüsü gibi. Daha sonra üçünü bir arada aldım. Kenarlardan birer defa doluyoruz arkadaşlar şişimizin üzerine. Bu şekilde ikinci modelimi kurmuş oldum. Kenarlarda birer defa doluyoruz. Ortalarda 2'şer defa doluyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hemen modelimizin arka yüzüne geçip ikinci modelimizi de bu şekilde tamamlayacağız. İlmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Şimdi kenarda şişimin üzerine attığım ilmeğimi düz olarak ördüm. Modelimin ön yüzüne ters olarak düşmesi gerekiyor. İpimiz sürekli karşıda. Şimdi 2 defa doladığım ilmeğimi bir defa ördüm. Birinci doladığımı çıkarttım. İkinci doladığımı ise iç taraftan şişimi taktım. Yine düz olarak ördüm. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Şişimin üzerine doladığım ilmeklerimi düz. Diğerini de içeriden alıyorum. Onu da düz olarak ördüm. Diğer ilmeğimi de kenarda bir defa dolamıştım. Onu da düz olarak örüyorum arkadaşlar. Evet. İkinci modelimi de bu şekilde tamamladım. Bakın çok güzel bir model çıkıyor ortaya. Çok da kolay arkadaşlar. Bir sırada düz örelim ve modelimizi tamamlayalım. Evet. Düz olarak ördüm ve modelimi tamamladım.
Bu kadar basit, bu kadar güzel bir model arkadaşlar. Her renkte de kendini gösteren muhteşem bir model. Yine burada da göstereyim. Ortasından böyle kabarık kabarık duruyor. Her yönüyle harika. Bakın, ters örüldüğü için ortadan kabarık görünüyor ve harika bir model veriyor kendine. Evet. Bugünlük yine bu kadar arkadaşlar. Başka güzel modellerde yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.